Merhaba diyecek misiniz? Evet. Arkadaşlar merhaba. Hoş Ben var ya geldiniz. çok diyorum. Hep hayatım boyunca bunu demek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Feyze senin adın neydi? Beyza. Unuttum. Beyza kusura bakma. İsim hafızam çok Yok kötü ya. canım önemli değil. Merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Burada Feyzettin. Burada... Abi. Büşra, Büşra. Büşra da değil. Büşra da mı değil? Beyza. Beyza ya. İnternet benim. Sen de unutma Utku. Tamam. Bence bir dene. Merhaba arkadaşlar ben Utku. Merhaba arkadaşlar, ben Beyza. Feyzettin ben de. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Erasmus yaptım. Avrupa gönüllülüğü yaptım. EBS yaptım. Ben Doğuş Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de geçen sene EBS yaptım. 6 ay boyunca Portekiz'de gönüllü olarak bir kurumda çalıştım. Ben de Erciyes Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Endüstri mühendisiyim. Şu anda askerlik vazifemi yerine getiriyorum mühendis olarak. Ben de üniversiteden mezun olduktan sonra 10 ay kadar bir EBS projesinde çalışmıştım. Bugün onlar hakkında bilgi vereceğiz sizlere. Ben de liseden başladı aslında benim gönüllülük projelerinde çalışma yolculuğum. İlk olarak lisede başladım. Birçok gönüllülük projede yer aldım. Daha sonra İstanbul kapsamında üniversiteye geldiğimde gönüllülük projelerinde yer alıyordum. Daha sonra kendime dedim ki madem gerçekten gönüllü olmayı seviyorum, neden sadece kendi ülkemde yapıyorum? Farklı ülkelerde, farklı kişilerle neler yapabilirim? Bunu düşündüm. Ve bunu düşünürken ilk olarak Erasmus'u gördüm. Ama Erasmus'u yapmak için de daha erkendi, 1. sınıftaydım. Bu yüzden de daha sonra da EVS'i keşfettim. EVS de tam benim istediğim gibiydi. Sizin de bildiğiniz üzere birçok konuda proje var. İşte çevreyle ilgili olabilir, psikolojiyle ilgili olabilir, sanatla ilgili olabilir. Hangi alanda ilgileniyorsanız o alanda bir proje bulabilirsiniz. Ben de psikoloji okuduğum için öncelikle kendi alanımda birçok projeye başvurdum ama bu arada 300'e yakın projeye başvurdum. O süreçte biraz zordu. Daha sonra kabul aldığım proje çok alanımla ilgili değildi ama yine de sevdiğim bir yerdi. Benim EBS maceram birazcık daha farklıydı. Ben yurt dışına çıkmak istiyordum hani. Ne şekilde olursa olsun çıkmak istiyordum. Yani bu ne zaman başladı derseniz ta ilkokulda, ortaokulda İngilizce, Almanca eğitim almaya başladığımız zaman o İngilizce kitaplarının kapaklarında böyle öğrenciler, yabancı öğrencilerin resimleri veyahut da oradaki öğrencilerin hani okulları vesaire bana hep ilgi çekici geliyordu. Dedim ki ya diyordum ki yani ben bir şekilde yurt dışına çıkmam lazım. Ailemden de hiç yurt dışına çıkan da yoktu hani o zamanlarda. Hani lise, üniversite derken bir şekilde üniversitenin sonuna gelmişiz. Ki üniversite hayatım hiç başarılı değil. Hani Erasmus'la alakalı pek de bir şey bilmiyordum o zamanlar. Ki çalışkan da bir öğrenci değildim. Utku'nun anlattığı gibi de hani o bütün seviyeleri, bütün şartları doldurmanız gerekiyor Erasmus yapmak için. Ben öyle bir öğrenci değildim. Sonrasında ev arkadaşım vardı, Fatih. Kanada'da şu an, ona selam olsun. Merhaba Fatih. O Fatih duy bunları. O bana demişti ki yani böyle bir proje var, niye başvurmuyorsun? Ya ben ilk başta çok da hani dedim öyle şey mi olur hani yani yurt dışına gönderecekler, parasını da onlar verecek, onlar hani bizde karşılayacaklar vesaire, dedim öyle bir şey yoktu. Pek inanmadım, çok gerçekçi gelmedi açıkçası. Sonrasında hani birkaç tane proje falan attı. Araştırmaya başladım internetten. Hani şartlarına bakıyorum. Hani üstelik 2 haftalık kısa projeler. Yeşil pasaportun olduğunuz takdirde gidebiliyorsunuz o tarz projeler. Ki yani benim de yeşil pasaport hakkım vardı ama çıkartmamıştım. Bana orada birkaç böyle bir ağır kelime kullanmıştı. Ben onun ertesi günü sanırım yeşil pasaportumu çıkarttım hani bir şekilde. Başvurularında bulundum en azından. Sonrasında Facebook üzerinde birazdan anlatırız, muhtemelen o soru gelir. Facebook üzerindeki o ilgili alakalı sayfalardan projelere başvurup EBS macerama o şekilde katılmıştım. Şöyle ben Facebook'ta da var, oradan da takip ediyordum. Ama dediğim sitede işte European Solidarity Corps'a işte
milletini giriyorsun, yaptığın alanlara giriyorsun. Orada sana projeler çıkıyor. Böyle bir de zaman aralığı giriyorsun. Oradaki projelere bakıyordum ben. Şimdi bakıyorum, şimdi okul olduğu için de, bir de ben o sene yaz okuluna gidiyordum. Çok ilginç. Çok da başarılı bir öğrenci değilmişim demek ki. Yok, üstten ders alıyordum. Neyse, yaz okuluna gideceğim. Kısa bir proje bakıyorum. Çok da gitmek istiyorum. Birkaç yere de başvurmuşum. Ama şöyle, başvuruların bazıları motivasyon mektubuyla, bazıları CV ile, bazıları hiçbir şeysiz olanlar da vardı garip bir şekilde. Sonraki aşamalarda istiyorlar senden. Şöyle oldu, ben bir tane buldum şimdi. Arkadaşlarıma da atıyorum, böyle şeyleri paylaşmayı severim. Attım arkadaşlarıma, şimdi doğa korumayla alakalı bir tane proje buldum. Şimdi ben de o zamana kadar, yani doğayı tabii hepimiz seviyoruz, koruyoruz ama hiç böyle bir projesinde ya da bir etkinliğinde, seminerinde hiçbir şeyinde bulunmamışım. Ya kafamda da sorular var, acaba burada ne yapacağız biz, doğada, köyde ölecek miyiz falan. Böyle sorular var kafamda ama diyorum ki ama keyifli olur, şöyle yaparız falan. Sonra ben baktım tarihlere, tarihler benim tam yaz okulu vizemden önce bitiyor. Yani vizelere girebiliyorum. Çok güzel. Dedim ki başvurayım. Nasıl başvurayım? İlk önce o siteden, sizin profiliniz var zaten o sitede. O siteden başvuru yapıyorsunuz. O siteden başvuruyu yaptıktan sonra şöyle, eğer kabul edilirsen, yani şartları dolduruyorsan, ilk önce işte ön başvuru gibi bir şey düşünün. Ön başvurudan sonra senden bir motivation letter istiyorlar. Bu motivation letter'da bu projeyi seçmek, neden istiyorsun, neden bu proje, neden doğa falan filan. Benim için zordu aslında. Yaklaşık bir kelime sınırlaması oluyor, hatırlamıyorum. Ben 1,5 sayfa yazdım. Bir de bunları araştırmak lazım, işte motivation letter nasıl yazılır, ne eklenir, ne kadar ciddi bir yere yolluyorsunuz falan. Ben mesela çok garip bir yazdım ne yaptığımı, ne ettiğimi. Sonra da bu motivation letter'lara fotoğraf eklenebiliyormuş. Bilmiyorum, siz eklediniz mi? Yok. Ben çok saçma bir fotoğraf ekledim. Saçma demeyeyim de yani çok ciddi olmayan. Mesela ben tiyatro yapmıştım. Üniversitenin 1. sınıfında. 1-2'de yapmıştım. Onun fotoğraflarını ekledim. Tiyatroda Ben ekledim, pardon. Yaptığım daha önceki projelerde... Aynen, etkinlikler. Evet, etkinliklerdeki görevlerimi ekledim. Yani böyle projelere eklenebiliyor böyle. Hani daha önce yaptığınızda dair fotoğraflar. Hatta daha süslü oluyor, daha böyle geçerli. Artı puan. Evet. Sunum şeklinde bile yapabilirsiniz hatta. Evet. Ya ben işte Word'e koydum mesela. Kanlı Nigar'ı duydunuz mu hiç? Geleneksel Türk tiyatrosu oyunu. Mesela Avrupalıların hiç bilmeyeceği bir oyun. Bende Fes var, buramda hançer var mesela. İşte hate ulan hate falan, böyle bir herifim yani. O zamanın serserisiyim. 1890'larla 1900'lerin başı gibi dönem. Neyse bunu ekledim ki bunu eklemem çok şey olmuş. Ben anlatırım. Projeyi işte kazandık, geçtik, bir şeyler oldu falan. Kadın dedi ki ben de tiyatro yaptım. Tiyatroyu dedi çok seviyorum. O yüzden mesela seni seçmek istedim dedi. Yani böyle fotoğraf eklemeler falan bence çok mantıklı. Kesinlikle. Neyse ama ona uğraşmak lazım. Yani güzel internetten bakılması lazım motivation letter'ın nasıl yazılacağına dair. Sonra işte gönderen kuruluş. Gönderen kuruluş önemli. Hepimizin gönderen kuruluşu vardı. Benim şansım, ben staj yapıyordum o zaman. Ve benim staj yaptığım yer gönderici kuruluştu. Bir EBS gönderici kuruluş. Dedim ki böyle ben bir proje buldum, buraya gitmek istiyorum. Siz tamam mısınız? Sonra sigorta yapıyorlar işte. Signa mıydı? Neydi Avrupa Sağlık Sigorta. sigortası. Ha, öyle bir şey. Onları işte o kurumdakiler hallediyor. Seni gönderen kuruluştaki kurumdakiler hallediyor. Bu kadar benim anlatacaklarım. Bu böyle başladı. Devam. Sorun neydi? Başvuru süreci. Başvuru süreci. Tamam, şimdi ben başvuru sürecini anlatıyorum. Ben de Utku'nun dediği gibi öncelikli olarak European Solidarity Corps'taki projelere başvurdum. Orada bir profilimi oluşturdum. Oluşturduktan sonra ilgi alanıma yönelik projeler arıyordum ve bir sürü proje buldum. Onlara gönderdim. Onun dışında bazı projeler içinde tabii motivasyon mektubu ve derneklerin kendi bir başvuru formu oluyordu. Kendilerine yönelik sorular. Bazı projelerde o şekildeydi. Dediğim gibi ben yani 300'e yakın projeye başvurdum. Gerçekten abartmıyorum. Bayağı çok. Evet, bayağı başvurdum. Bunların birkaçıyla görüştüm tabii. Hiç dönmeyenler de oluyor. Motivasyon mektubu hazırladım. Utku'nun dediği gibi ben de birçok fotoğraf ekledim. Daha önce bir kanser vakfında okuma yazma öğretmiştim. Orada o görevi yaparken işte çevre temizliğine dair yaptığım etkinlikleri ekledim. Bunlarla aynı şekilde benim kurumum da dikkatini çektiğini söyledi. Yani daha kanıtlayıcı oldu. Motivasyon mektubu hazırladım ve kurum olarak da aslında benim gönderici kuruluşum vardı ama bu gideceğim kurum başka bir dernekle çalışıyormuş Türkiye'den. O yüzden onların iletişimde olduğu dernekle
direkt beni sahiplendiler yani. Direkt o benim kuruluşum oldu. O süreçte o şekilde ilerledi. Arkadaşların söylediklerini şunları ekleyebilirim ben. O siteyle hiç ben bağım olmadı sanırım. Neydi? European Solidarity Corps. Hiç yani ben girmedim bile oraya. Ben hep Facebook'tan. Facebook'ta hani linkini de koyarız belki. Bayağı bir ve Orada sayfa da var. paylaşıyorlar hepsini. Yani orada yani birçok projeyi paylaşıyorlar. Ben o paylaşılan projelere genelde başvurmuştum. İlk başta yeşil pasaport çıkarttım ya hani dedim hani beni kesin alırlar. Yani ilk önce bir tane oluşturmuştum motivasyon mektubu. Gönderdim. Bekliyorum cevap gelecek diye. Cevap yok. Ondan sonra başka bir organizasyona daha gönderdim. Kendimden çok eminim. Bu sefer diyorum kesin o mail gelecek. Hani eşyalarını hazırla gel bekliyoruz tarzında bir cevap bekliyorum ben. Yine yok. Ben de 15-20 tane projeye falan başvurdum. Bu süreçte de tabii hani cevap gelmeyince siz de motivasyon mektubunuzu hani projeye özel kişiselleştiriyorsunuz. Hani o motivasyon mektubu gelişiyor bir şekilde. Yani gelişti. Gerçi çok da geliştiğini düşünmüyorum da yani ben gittikten, kabul aldıktan sonra sordum. Yani öğrendiğimde 3 aydır gönüllü arıyorlarmış. Kimse başvurmamış sanırım. Benimki birazcık karambole gelmiş. Portekiz'de bir projeye, 10 aylık bir proje için kabul almıştım ben motivasyon mektubu sayesinde. Yine Facebook üzerinden. CV de oluşturuyorsunuz. Evet, biz söylemeyi unuttuk. CV, Europass CV oluşturuyoruz. Evet, Europass CV. Zaten taslağı örnekleri var birçok şekilde, birçok yerde. Onu da güzel bir şekilde oluşturduktan sonra ikisini beraber bir maille gönderici organizasyona yolluyorsunuz. Onlar değerlendirmeye alıyor. Evet, tabii bir de bunların yanında yani hani kurumların bir İngilizce yeterliliği istiyor. Yani sizin İngilizce seviyenizi belirlemesi gerekiyor. Çünkü oraya gittiğinizde uluslararası bir şekilde çalışacaksınız ve İngilizce kullanacaksınız. Ne kadar kendinizi ifade edebilirsiniz, görevleri nasıl yerine getirebilirsiniz. O yüzden bir İngilizce yeterliliğini ölçmek için bazı kurumlar Skype görüşmesi yapıyor. Bilmiyorum siz Evet, ben yaptınız mı? duydum. Ben yapmadım da ben duydum öyle bir 3-4 görüşme. kurumla yaptım hatta Skype görüşmesi. Kabul aldığım kurumla da yaptım. Yani Skype görüşmesi hem iki taraflı bir iletişimi sağlamak için hem de İngilizce seviyenizi aslında o Skype görüşmesinde ölçüyorlar. Çünkü o CV'ye yazılan ne kadar doğru onu kanıtlayamayacağınız Ama için. o başvuru, kabul aldıktan sonraki adım, hani ilk adım geçtikten sonra oluyor değil mi? Yani Yok. meraktan soruyorum. Yok, hayır öyle değil. O süreçte oluyor aslında. Onu Süreçte geçemezsen Skype, kalıyorsun. Skype görüşmesinden sonra sana olumlu ya da olumsuz dönüyorlar. Hı. Yani aslında olayın en büyük parçası. Tabii bu kurumdan kuruma değişiyor. Benim yaptığım kurumda vardı. Bizimki çok kurumsal değilmiş demek ki. Biz Skype'tan değil WhatsApp'tan görüştük. Göz korkuttu ya Skype. Öyle. Orada yani çok aslında zor olmadığını da belirtsen güzel olabilir bence. Ama önemli yani. Önemli de göz korkutmadı mı sizce? Yap. Hatta işin Sesini rahatlatıyor. Yok ya ne Skype'ı biz WhatsApp'ta. Ben bu İşte onu diyorum ben de. o şekilde devam edelim o zaman. Burada ne kadar yoğun bir Skype görüşmesi yapıyorsun? Kaç dakika sürdü senin Skype görüşmen? Hatırlamıyorum. 10 dakika, 15 dakika. Ve basit sorular. Yani yarım saatten fazla sürmez. Kurumu anlatıyor. Biz bunları yapıyoruz. Şartları söylüyor. Mesela aynı evde bir erkekle kalır mısın diye bile soruyor sana. Yani aslında o da Mülakat son değil yani görüşme aslında gibi. biraz. Tam mülakat da değil. Ama mülakat gibi olan da oluyor. Değişiyor yani. Kayıt işlemleri mesela bu... Tam kısaca anlatayım ben kayıt işlemlerini ya. Ama çok kısa anlat. Çok kısa Çok anlatacağım. acıktım. Ben de çok acıktım. Burada tek acıkan sen değilsin. Erasmus başvuru şeyini anlatıyorum. Zaten bu okul aracı olduğu için vize çıkmama ya da olmama ihtimali sıfıra yakın. Çok düşük. Şöyle, siz okula bildiriyorsunuz hangi üniversiteyi seçtiğinizi, neresi falan. Orada bir okul içi eleme yapılıyor. Hangi üniversitelerde boş yer var. Sonra herkesin hangi üniversiteye gideceği belli oluyor. Herkesin hangi üniversiteye gideceği belli olduktan sonra bizim yani gönderici okul gideceğin okula yolluyor. İşte bu öğrenci buraya gidecek. Oradan acceptance letter alman lazım. O da sana postalanıyor. Orijinal mühürlü bir belge. Bu mühürlü belgeyle başvurman lazım. Çünkü orada işte hangi tarihler arasında olacak. İşte atıyorum benimki 1 Ekim. 1 Ekim'den 28 Haziran'a kadardı. O tarihler arasında eğitim var. İşte ondan bir hafta önceye veriyorlar vizeyi, bir hafta sonraya veriyorlar. Öyle bir vize oluyor. Evraklar dolduruyorsun işte. Bu gerçekten ben Slovenya'da yaptım Erasmus'u. Bu olay çok uğraştırıcı çünkü burada Slovenya konsolosluğu var. İstanbul'dan çekiyoruz bu videoyu. Merhaba.
Buradaki İstanbul'daki Slovenya konsolosluğunun işlerini Macaristan yapıyor. Macaristan konsolosluğu yapıyor. Ve onlar da uzun dönem vize vermiyorlar buradan. O yüzden benim Ankara'ya gitmem lazımdı. Ankara'ya gidince ölüm yani. Hani orada uğraşıyorsun, randevu bilmem ne, şu belgeler işte aileden birinin, eğer kendi şey yapmayacaksan, aileden birinin sana işte ayda şu kadar para yollayacağım diye bir taahhüt imzalaması lazım ama yalan bu. Sponsor. Ya bu sadece, bu çok kolay bir şey aslında. Bunu işte şeyden yazıyorlar. Neydi ya bunlara imza verdiğin yerin adı? Noter falan. Notere işte tasdikletiyorsun bunu, ailem şu kadar para yollayacak. Sonra ben hatta bir hikayemi anlatayım. İki kısa olsun dedik ve ben çok uzun anlatıyorum. Evet. Ama bu hikaye çok komik. Sen olmadı kesersin, komik olmasın. Şu hikaye ama cidden komik Anladım. yani. Şimdi hibeler düştü biz giderken. Slovenya'nın hibesi 400 euroydu, 300'e düştü. Normalde o ailenin o kağıdı da yazmaması, yani yazmasına gerek yoktu. 300'e düşünce kağıt yazması gerekti. Ben gittim, orada son kişi ben girdim, lanet olsun. Son kişi girdim, orada güvenlik seni içeri alıyor falan. İşte verdim, ailem 500 euro para yollayacak bilmem. Güvenlik dedi ki, bunu gerçekten yollayacak mı dedi ailem. Ben böyle yaptım, yok dedim yollamayacak. Zaten kimsenin yollamayacak diyor, niye böyle kasıyorlar anlamıyorum falan, böyle bir muhabbet yani. Ya sen o izni aldıktan sonra okuldan, acceptance letter aldıktan sonra seni kimse tutamaz yani. Acceptance letter de İngilizce bilmeyenler için kabul mektubu arkadaşlar. Abi İngilizce bilmeyen gitmesin. Ben Sırbistan'da bir EVS projesine kabul aldım. Gittim, bizi havalimanından aldılar. Bizimki yapacağımız yer bir kamp alanı. Yani kamp alanı demeyeyim de bir köyün içinde bir alan ayırmışlar bize. Hatta adı etnografya alanı gibi bir şeydi. Hatta böyle eski böyle vintage evler falan var. Neyse biz orada kampı kurduk. Bizim amacımız, bu projenin amacı şeydi. İmparator kartallar vardı. Yemin ederim var ya, Türkçesini bulmak çok zor geldi. İmparator kartalların yaşam alanlarını korumak için biz oraya gittik. Yani 2 hafta boyunca, şimdi Sırbistan'da o bölgede İmparator kartalların en yoğun olduğu bölge orası Sırbistan'da. Oradan geçiş noktaları. Ve orada yuva kurmak zorundalar. Ve köylülerin yaptığı hayvancılık orada azaldığı için otlar çok büyümüş. Otların çok büyümesinden dolayı dikenli işte ağaçlar, otlar çıkmış ve kartallar orada yuva kuramıyor. Biz de, bizim amacımız işte günde 3-4 saat çalışılıyor galiba EVS. 3-4 saat orada şey yapmaktı. Bu ağaçları budamak, temizlemek. İşte bunları temizlemek. Sahaya 15 kişi gidiyorduk. Elimize baltalar, işte makaslar, ne bileyim bunun adı neydi? Çapa. Çapa işte. Çapalar. Oraya gidiyorduk. Onları temizliyorduk. Sonra geliyorduk öğle yemeği falan. O her şeyi karşılıyorlar işte. Sana cep harçlığı veriyorlar. Uçak biletlerini sonra geç de ödeseler ödüyorlar. Evet. Her şey böyleydi. Yani her şey senden sorumlular. Hiç bir şeye ihtiyacın olursa hepsini kurtarıyorlar, yani yardımcı oluyorlar. Evet. Benim kurumumda meslek lisesinde halihazırda olan çocuklara onların mesleklerine göre Portekiz'de iş sağlıyorduk. Örnek veriyorum, aşçılık bölümünde okuyan kişileri otellerde çalışıyorlardı. Onları otellere yerleştiriyoruz. Yani aslında onlara iş imkanı sunuyorduk kurum olarak ve o gelen grupları çalışacakları yerlere götürüyorduk. Hem onlara çalışacakları yeri tanıtıyoruz hem de orayla ilişkilerini sağlıyorduk. Aşçılık vardı, terzi vardı, atölyelerde çalışanlar vardı. Bu şekilde meslek lisesi gruplarına iş imkanı sunduk. Diğer kısımda ben evde kalıyordum. 4 kişi kalıyorduk biz evde. Bu 4 kişi sürekli değişiyordu. Ben uzun dönem olduğum için ben hep sabittim. Sürekli eve gelenler değişiyordu. Cep harçlığı veriliyordu ve yemek için de para veriliyordu. Bize yemeği direkt onlar getiriyordu mesela. Yemek getiriyor. Biz bazen kampüste olduğumuz zaman kampüste yemek yiyorduk ama onun dışında yemek harçlığı veriliyordu. Başka ne vardı düşünüyorum. Bunların dışında bir şey yoktu sanırım. Benimkisi yine farklıymış. Onu anlıyorum şu anda. Ben de Portekiz'e gitmiştim olaylık bir proje için. Hani girişinden itibaren bazı sıkıntılar oluşmaya başladı gibi aslında. Benim projemin adı Dive Deeper'dı. Oraya gittiğimde hem iyi hem kötü aslında şeyler oldu. Yani proje vardı kağıt üzerinde ama realitede bir proje yok. Hani sadece hani imzalar atılıyor, paralar veriliyor ama hani orada yapılacak bir task, bir görev yok. Hani ben gittiğimde orada hani
ofise gidiyorduk. Ofiste oturuyorduk, sohbet, muhabbet. Koordinatörüm Alex'e de buradan selam olsun. EBS yöneticileri de dinlesin hemen Alex'i anlasın. O zaman buraya bir şey. Şimdi şey olmasın Alex'te. Ya çok çalıştırmıyorlar aslında zaten EBS'te. Siz çok mu çalıştınız Yani mesela? Evet. Ben hiç çalışmadım. Hani ben paso gezdim aslında. Yani gerçekten hiç yapmam gereken bir şey yoktu. Yani gidiyorduk ofise ama hani yaptığımız bir şey yoktu ofiste. Ben de kısaca o zaman para muhabbetini anlatayım. Bizde şöyleydi, bize öğlen yemeğini onlar veriyordu. Onlar vermiyordu aslında. Şöyle, bir restoran vardı kaldığımız köyün orada. Onlar işte restoranda öğlen yemeğini götürüyorlar. Sabah kahvaltıyı biz hepimiz, bütün ekip yapıyorduk, kamptaki bütün ekip. Yani malzemeleri onlar alıyor, biz hazırlıyoruz. Akşam yemeğini de aynı şekilde, yani akşam yemeğiyle öğle yemeği biraz yakındı. Akşam da gene aynı malzemelerle biz hazırlıyorduk yemeği. İşte bizi kampta kaldığımız için bizde o kadar para harcayacağımız bir yer de yoktu. Yani ağaçlara mı parayı yapıştıracaksın? Bizim günlük, ben Sırbistan'a gittim. Sırbistan'da da hani Portekiz kadar pahalı değil, ucuz zaten. Bazı şeyler Türkiye'den bile ucuz. Yani düşün, Türkiye'den ucuz bir yer. Mesela alkol. Alkol çok ucuzdu. Evet. O da ucuzmuş. Her yerde ucuz. Yani Türkiye ile karşılaştırdığında çok ucuz alkol Avrupa'da bence. Şöyle ekstra para kesin götürülmesi lazım. Kesin ne olur ne olmaz yani. O para yetmez, bir şey olur bir yere. Zaten oraya gittiyseniz gezmek de istersiniz, herkes ister. Çok güzel. Kesin ekstra para götürülmesi lazım. Ama böyle de şey değil. Yani trilyon para da değil yani. Hani hesaplarsanız bu geziyi yaparsam buraya ne kadar giderim, günde ekstra şu kadar harcasam ne kadar olur. Yani 10 ayda 1000 euro ettiyse iyi bence bu. Yani. Günde 100 euroya kimse ayda 100 euroya kimse yaşayamaz Portekiz'de düşündüğünde. Ha böyle ekstra paralarla yapılabilir. Şöyle kısa bir dipnot geçeyim mesela, kimseden duymamışsınızdır. Ben Erasmus'ta part-time çalıştım mesela. Ki iyi de para kazandım yani part-time bir kahve dükkanında, coffee shop'ta çalıştım. Okulun oradakinde. Şöyleydi mesela, saati ben 5 euro kazanıyordum. Saati 5 euro da işte günde 5 saat çalışıyorsun, 25 euro. Güzel para. Güzel para. Ben bunu yaptım. Slovenya şartlarına göre çok iyi para. Ama atıyorum Almanya'da çalışırsanız, Almanya'da mesela bu asgarisi 11 euro oluyor. Ama- Saatlik. Ama burada bir dipnot düşmek gerekirse normalde yasak bir şey yani. Çalışma izni çıkıyor öğrencilere. Erasmus'ta mı Erasmus Plus'ta mı? Erasmus Plus'ta değil. Yani benim yaptığım Erasmus okulda okurken. Plus'ta yasak. Plus'ta yasak çünkü. EBS'te de. Bu Erasmus için sakın çalışmayın. Ama bizde mesela izin vardı. Benim sigortam falan vardı yani. Hatta devlet benden vergi falan alıyordu. Sonra Türkiye ile Slovenya arasında bir anlaşma varmış. Vergilerin bir kısmını geri aldım. Böyle de bir niptot. Ama para kesin götürülmesi lazım. Para, Değil mi? para mühim. Tavsiye kesin gidin, kesin deneyin. İmkanınız varsa kesin başvurun. Yani dil falan hiç önemli değil. Dilimiz şöyle önemli değil. Şimdi bizim kampta 4 tane Türktük biz. Toplam 15 kişiydik, 4'ümüz Türktü. Bir tane arkadaşımız vardı, gönüllü. O mesela hiç İngilizceyle gelmemiş. Onu bizi alan kuruluş, işte üstleriyle konuşmuş. Bu çocuk İngilizce iyi değil falan ama çok istiyormuş gelmeyi falan. İşte kampta Türk olacaksa onu kabul edelim demişler. Çocuk öyle geldi. Mesela İngilizce konuşmasa da bunu yapabilir. Yani önünüzde hiçbir engel yok demek istiyorum. Ya İngilizcem kötü, ne yaparım, ölürüm. Böyle bir şey yok. Ki Avrupalıların da, bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Portekiz'de mesela İngilizce bilmeyen çok vardır bence. Çok fazla. Özellikle hani eğer çok turistik yerlerinde yapmıyorsanız projenizi, Kimse yani İngilizce Lisbon'da, konuşmuyor. Porto'da, ya Barcelona'da işte %30, %40 falandır hani. Yoktu. Markete gidiyorsunuz, arka kasiyer böyle arka taraflardan falan geliyor İngilizce Türkiye gibi, bilen değil mi? birisi. Yani o şekilde yani çok Evet, evet. yani yaygın değil İngilizce. Hatta bana göre yani İngilizce bu kadar da önemli değilmiş Avrupa için. Yani Fransızca, Ki onlar da o Almanca- kadar iyi. Konuşan da çok iyi konuşmuyor. Mükemmel Aynen, İngilizce tabii. konuşmuyorlar yani. Kesinlikle. Hani böyle bir tabir vardır Avrupa İngilizcesi de işte. Kimse yerli konuşmadığı için temiz konuşuyor. Evet. Anlaşabildiğin Anlaşabiliyorsun. sürece hiçbir önemi yok yani. Ama ben kişisel olarak söylüyorum, ben ikisinden de çok memnunum. İyi ki yapmışım, bir daha olsa bir daha yapardım. Kesin kovalayın, kesin peşine düşün. Çok zor da bir şey değil ya. Yani siteden bakıyorsun kendine uygun. İşte gitmek istiyorsan 1 saat, 2 saat bilmiyorum ne kadar. Yazarsın mektubunu, CV'ni hazırlarsın. Hepsini sonra çevre yolluyorsunuz zaten. Kesinlikle. Yani ben inanmıyorum herkesin burada ayrı ayrı motivasyonu tek tek yazdığını kurumlara. Bir şablon oluyor. Ha, bir şablon Birkaç oluyor, şeyi değiştiriyorsun. Oldu bitti tamam. Evet. Ya Bu kadar. benim tavsiyelerim şu şekilde olabilir. Ben birazcık karambole gitmiştim hani çok yani şansıma çok güzel bir projeye, çok güzel bir ekibe, koordinatöre denk geldim ama yani daha kötü yerlere de gidebilirmişim. Bunu gittikten sonra fark ettim. Gitmeden önce muhakkak projenizi araştırın.
gideceğiniz yeri araştırın. Oradaki hava durumundan, oradaki hani Tabii. dil durumuna ya birçok şey araştırabilirsiniz. Projenizi araştırdıktan sonra konu nereye gidiyor bilmiyorum. Abi Yeni tavsiyeler. bir yere ama ya projeniz güzel olsun. Ya siz o projenizde Hayat güzel olsun. ya Dünya barışı. projeniz iyi olursa eğer neyse siz devam edin, ben birazdan bağlarım. Benim tavsiyelerim de aslında Feyzettin bahsetti. Gerçekten gideceğiniz yeri araştırmanız çok önemli. Mesela Portekiz'de evde ısıtma sistemi yoktu ve giderken yanına ona göre kıyafet götürmen gerekiyor. Hazırlıklı olmak için nereye gideceğini bilmen gerekiyor. Bir de çok mesela İstanbul büyük bir şehir. Ben Barcelona'ya gittim, çok küçük bir yerdi. İlk böyle bir sorun yaşadım. Nasıl adapte olacağım, 6 ay kalacağım. Etrafımda hep kısa dönem kalacaklar vardı. Onlar biraz böyle sıkılmış gibi oldu hatta. Çünkü küçük bir şehirdi. Hani bunu yapabilir misiniz? Yani büyük şehirden küçük şehre ya da küçük şehirden büyük şehre gittiğinizde nasıl adapte olabilirsiniz? En azından gitmeden buna hazır olursanız bence gittiğinizde hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu şekilde ve kesinlikle yapın. Utku'nun da dediği gibi hiç zor değil yani. Eğer istiyorsanız bir sürü fırsat var bulabileceğiniz. Erasmus olabilir, Erasmus Plus olabilir. Yapın, gidin. Ben bağlayacağım yeri hatırladım şu an, onu hemen bağlayayım. Arkadaşlar Erasmus'u Plus'ı birazcık araştırdığınızda şunu göreceksiniz. Şöyle bir sınıflandırma var. 2 ay kadar olan projeler kısa dönem proje. Evet. 2 aydan sonra 12 ay kadar olan projelerde uzun dönem projeler olarak geçiyor. Benim birkaç arkadaşım hani bunu araştırmadan başvuru yapıyorlar. 3 aylık projeye gidiyor mesela. Hani 3 ayda bütün Erasmus EVS macerasını bitirmiş oluyor. Bu açıkçası üzücü bir durum. Ben şöyle biliyorum. Bir kısa bir uzun dönem EVS yapılıyor. Yani kısa EVS 2 aya kadar, uzun da 2 aydan 12 aya kadar değil mi? Şöyle bir kural var, onu yapayım. Uzun yaptıktan sonra 6 aylık uzun EVS yaptınız veya 3 aylık uzun EVS yaptınız, sonra Kısa yapılmıyor. yapamıyorsun. Ben o konudan muzdaribim zaten. Yani işte. İlk uzun dönem yaptığım için şu an Ya, hakkım yok. ya o yüzden söylemiştim, ben birazcık kendimi şanslı hissediyorum bu konuda diye. Hani belki benim de 3 aylık bir proje çıkabilirdi şansıma. Ama neyse ki 10 aylık bir projeyle tamam. Evet, o zaman burada kapatıyoruz Evet. arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. El sallayalım. Umarım beğenirsiniz Teşekkürler. videomuzu. Takip etmeyi unutmayın. Şuradan Şurada. abone olabiliyor muyuz? Olabilirsiniz.